Merhaba oksijenlerim, Oksijen kanalımıza hoş geldiniz. Yoğun ilginizden dolayı hepinize teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün size İstanbul Oksijenlerini tanıtacağım. Aslında İstanbul Oksijenleri, İstanbul'da yaşayan sanatçılara taktığım bir isim. Çünkü sanata bakmak, sanat yapmak İnsan için çok önemli. Sanat insanın kendisini ifade etmesini ve yaratıcılık özelliklerini geliştirmesini sağlar. Aynı zamanda yaşadığımız toplumun estetik algılarını geliştirmekle kalmayıp toplumsal duyarlılıklarını da canlı tutar. Çocuklarımıza sanata bakmayı ve sanatı sevmeyi öğretelim. Çünkü sanat zihinsel ve ruhsal duyarlılıklarının gelişmesine katkıda bulunur. Onun için oksijen görün ve oksijen alın ve siz de etrafınıza oksijen verin. Bu videomuzun ses kalitesi çektiğimiz alan nedeniyle düşük olduğundan dolayı sizden özür dileriz. Fakat içerikliliği çok hoş olduğu için sizinle kesinlikle paylaşmak istedik. Tüm söylenenleri net anlamadığınız takdirde altyazı kısmını aktif yaparak konuşmaları daha çok takip edebilirsiniz. İyi izlemeler. Evet Serin Hanım, sizin sanat hakkındaki düşüncelerinizi ve ne tür sanat yaptığınızı öğrenebilir miyiz? Benim yaşam tarzım. Resim ve heykel çok küçük yaşlarda başladım. Meslek lisesi resim bölümü çalıştım ama ondan sonra çok hocalarla çalıştım. Heykel hocam Şermin Güler rahmetli oldu. Ondan çok zeyt aldım. 10-15 sene birlikte çalıştım. Ayrıca ben buraya çalışıyorum. Fayans üzerine sulu boya çıkaran ilk ressamım. Almanya'da bir sayfada yarım sayfa manşet haberini yapmışlar. İlginç oldu. Onlara devam ediyorum. Harika. Ya boyada figüratif çalışmalar var. Kendisi figür çalışıyor. Çalışmaya özen gösteriyorum. Böyle güzel sanatçı olsalar. Evet. Peki yağlı boyayı seramik üzerinde yaptınız diyorsunuz değil mi? Hayır, sulu boya. Ha, sulu boyayı, evet. Peki sulu boya seramik üzerinde nasıl bir baskı oluyor? Yıllar önce Evet. 25 yıldan fazla alt komşum bir tadilat yapıyordu. Sanatla uğraştığımı bildiği için bunu siz değerlendirirsiniz diye Evet. 50-60 tane seramik düşündüm bu şekilde değerlendirebilirim diye. Hiçbir şey olmaz herhalde dedim. Evet. Sulu boya üstünde denemeye çalıştım. Soyut resimler çıktı. Fakat Sultanahmet'te Nişanlı'ya Evet. Amerikalı bir bayan çok ilgilenen benim sanatımla. Sen buraya people yaparsan $100 alırım diye. O Evet. zamanlar. $100 Evet. da büyük paraydı. Evet. İmkansız people çıkması dedim. Fakat $100'dan sonra people. Peki o sulu boya nasıl seramik üzerinde duruyor? Yani çünkü normalde sulu boya Şöyle elim meleke tasarlı. mürekkep üzerine, evet. Bilmeyen birisinin yapabileceğini şu anda sanmıyorum. Anladım. Sürekli çalışmak gerekiyor. Yani aynı Ebru sanatı gibi sürekli çalışarak bir şeyler. Çalışa. Yani ben bile inanmıyordum orada Evet. bir insan figürü çıkacağına. Evet. Fakat çalışma sonucunda Evet. şimdi en hit eserlerimden biri. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Merhaba Pervin'ciğim. Merhaba hayatım. Sizleri gördüğümde memnun oldum. Seni gördüm. Sanatla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Yani ben hiç önce sanatla tanıştıktan sonra öğrendim. Hem özel hayatımda hem sanatla ilgili hayatımda çok güzel bir yer. Bütün arkadaşlarım, insanların sanatla uğraşıp edinilen şey yapabilecekleri ölçüde sanatla oluşturmalarını istiyorum. Sanatın herhangi bir ölçüde. Çünkü insanlara gerçekten öğrenmiyor.
Tamam, işine tarafı var sanatın. Her kısımda uğraşmaya daha Peki sizin portre yaptığınızı biliyorum ve Yasemin Hanım'ın da portre yaptığını biliyorum. Pastel üzerinden çalışma yapıyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz pastel materyalleri? yani ben aslında yazmaya çalışıyorum. Daha çok dönüşüm seramik. Seramikte de hep insan figürü yapmayı çok seviyorum. Yani kendi kendimi yeni keşfediyorum aslında. Son 10 yıldır hani sanatta daha eskiden uğraşıyorum ama içindeki duyguyu çıkarıyorum açıkçası. Çamurla uğraşırken bu insan figürü yapmak gibi böyle bir eğilimim vardı. Doğayı çok seviyorum fakat daha çok insan figürü çalışmayı seviyorum. Materyal çalışmayı seviyorum. O yüzden pastele yönelirken de pastelle 4 yıl önce İranlı Cevap Bey'le tanıştıktan sonra başladım. Yani o tarihe kadar seramik ve yağlı böyle. Evet. Fakat daha sonra İranlı hocayla tanıştıktan sonra pastele giriş yaptım. Pastel gerçekten portre yapmak için çok güzel bir materyal. Evet. Yani eğer yani sanatla kıyısından köşesinden uğraşan insanlar varsa son pastel de portre yapmalarını tavsiye ediyorum. Kesinlikle. 4 yıldır hiç aralıksız pastelle uğraşıyorum. Pastel boyayla haşır neşir ve çok pastelle uğraşıyorum. Daha rahat portre yaptığıma inanıyorum. Evet. Teşvik ediyorum. Evet Yasemin'ciğim, size geldik. Siz de sanatla uğraşıyorsunuz. Hoş bulduk. Ne tür sanatla uğraşıyorsunuz? Ben yağlı boya yapıyordum aslında. Ve emperyalist şekilde çalışıyordum. Doğaya hayran, genelde doğa resimleri çalışıyordum. Emekli olduktan sonra başladım sanat hayatına. Ama çocukluğumdan beri resim çizerdim. Fakat emekli olduktan sonra yoğun bir şekilde ilgilenmeye başladım. Ve yağlı boya yaptım. Pandemi döneminde yağlı boyaya ara vermek zorundaydım. Çünkü herhangi bir atölyeye gidemedim ve evde çalışmak durumunda kaldım. Üzerine bir arkadaşımızın da önerisiyle Şahat Hoca'yla online olarak portre çalıştım. Ve gerçekten çok sevdim. Evet. Çalışma şeyden çok farklı bir çalışma. Yağlı boyadan çok farklı bir çalışma. Pastel çalıştım, sofra pastel çalıştım. Ve çok keyif aldım. Gerçekten bir de evde yapabileceğim bir şeydi. Evet. Şu anda ona devam ediyorum. Daha henüz bir atölyeye başlamadım. Çünkü yağlı boyayı ancak atölyede yapabiliyorum. Evde böyle bir şey yapmam söz konusu değil. Fakat pastelden de çok keyif aldım. Şu anda pastel çalışıyorum. Evet. Sizin de çok haz duyduğunuz zaten anlatmanızdan da belli. Yanınızdaki hanımefendi de bu işle uğraşıyor, pastel çalışmasıyla. Zannedersem kendisi zaten size önermiş. Çalışmanızı az önce gördüm. Tekrar gösterme imkanınız olabilir mi? Tabii. Sizin de Pervin Hanımcığım. Tabii ki. Göstereyim. Şu şekilde. Evet, çok harika bir çalışma. Bunu tamamen pastelle yaptınız. Tamamen pastelle yaptım. Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet, sizinki de çok güzel yani. Diyecek söz bulamıyorum. Ve gösterebilirim. Evet, Daha başka gösterebilirim. evet, çok güzel. Harika. Şu. Frida. Frida. Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür Peki ederim. son olarak bir soru sormak. Sanat deyince ne aklınıza geliyor tek cümleyle? Sanat hayatın en önemli parçası olarak düşünüyorum. Ve hayatımda olmazsa olmazı hayatım. Olmazsa olmazı. Teşekkür ederim. Bununla çok mutluyum. Evet, öyle görünüyorsunuz zaten. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.